Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar karşımızda gördüğünüz malzeme hesaplama cetvelini size anlatacağım biraz. Daha önce bir vesileyle anlatmıştım. Ama şimdi tekrar anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi malzeme hesaplama cetvelimizin mantığından bahsedelim. Malzeme hesaplama cetvelimiz arkadaşlar elinizde şöyle bir malzeme olduğunu düşünün. Şöyle görün. Bir malzeme olduğunu düşünün. Bu malzemeden kaça kaç bir tespih çıkarabileceğiz? Onu hesaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bunun için de mesela malzemenin kalınlığı, malzemenin eni ve malzemenin boyu bu noktada çok önemli. Bunları o yüzden sarı noktalar, sarı boyalı kutucuklar halinde bıraktık. Bunlar üzerinde değişiklikler yapabilir, oynayabilirsiniz. Diğer ürünlerde ya da diğer şeylerde oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar otomatik sonuçlar veriyor size. Şimdi hangi boy ürün istediğimiz çok önemli bu noktada. Ve malzemenin kalınlığı da ekstra bir öneme sahip arkadaşlar. Şimdi burada testere kalınlığını 1 santim ekledik. Bunu 1,5 falan yapıyor muyuz? 1 milim bu arkadaşlar. Testere kalınlığını 1 milim ekledik. Ona göre çıkacak malzemeyi bize gösterecek. Şimdi biz elimizdeki bu tespihi şu sayıları, rakamları unutarak şunları unutalım. Şunu silmeye gerek yok. 1 santim veriyor. 45'i de silmeye gerek yok. Neden 45'i silmiyoruz? 45 sistemli bir tesbih istiyorsak 45 habbeye denk geliyor arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Sistemli bir tesbih 45 habbeye denk geliyor. 33 olarak hesaplamayın. Öyle hesaplarsanız yanlışlık olur. 45 habbe usta imzası dahil bazen 46'yı da buluyor. Ben 45 habbeden yaptığım için 45 habbe olarak hesaplıyorum. Şimdi çıkacak sistemli bir tesbih hesaplıyoruz. Sistemli. Şimdi malzememizin kalınlığını yazacağız. Şöyle malzememize bakalım. Kalınlığını şöyle et kalınlığına bakabiliriz arkadaşlar. Neyi verdi bize? Bu 16. 16 milim kalınlık verdi bize. Değil mi? Hemen 16'yı yazalım arkadaşlar. 16. Milim yalnız arkadaşlar. Kusuratlı sayı kullanmıyoruz. Malzemenin eni diyor. Bakın malzemenin eni. Yani istiyorsanız şöyle alın. İstiyorsanız şöyle alın. İstiyorsanız böyle alın. Hiç fark etmez. Ben enini genellikle böyle alıyorum. Bu tarafı da uzunluk olduğu için kısalmış bayağı. Fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Enini şöyle alacağım. Evet. Kaç santim veriyor? Şöyle yukarıdan almıyorum. Çünkü çaplı iniyor arkadaşlar. Şöyle orta taraftan biraz aşağı yakın alıyorum. Kaç verdi? 83. 83 milim verdi arkadaşlar. Yazıyorum. Malzemem bu. Bir de bu malzeme ölçülere göre mesela en boy yazarak minimum ya da maksimum hangi ölçüler alabiliriz onu da hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. Malzeme boyunu da şöyle hesaplayalım. Malzememizin boyu da kabaca şöyle hesaplıyoruz. 57 diyelim. 57. Şimdi ölçümlerimizi girdik. En boy ne verir bize bunu? Hesaplamamız lazım. Şimdi mesela tespihte en kaç istiyoruz? Boy kaç istiyoruz? Bazen bunların yerini de değiştirebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. En kaç istiyoruz? Boy kaç istiyoruz? Mesela diyelim ki 16 milim et kalınlığı olduğuna göre mesela biz bundan daha fazla tespih almak istiyorsak, ikiye bölmek istiyorsak böyle. O yüzden 8 8 16'yı verir ama şuradaki 1 milim testere payından dolayı 16'yı vermeyecek. O yüzden ya 7,5 yapacağız ya 7 yapacağız arkadaşlar. Diyelim ki 7 yapalım. 2 tespih çıkarmaya gayret edeceğiz. 7'ye 12 yapalım. Evet, kafadan attık burayı. 7'ye 12'ye kaç tesbih verecek hesaplıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi buradaki detayları size söyleyeceğim. 7'ye 12 yaptık ya. Şimdi buradan detayladım. Enden çıkan parça 10 tane. Boydan çıkan parça 4 tane. Toplamda 40 parça çıkıyor. Bu 40 parça da 2'ye bölündüğü için bakın şu 2'ye böldük. 2 parça bak artan parça diyor. Kalınlık fazlası 2. Yani 1, 2. Öyle yazmışız. Kalınlık fazlası 2 parçayı veriyor.
Buradan da çıkan tane 80 tane çıkıyor. 80 taneden de 45'i çıkarttığımızda 35 kalıyor. Bir tanesi sistemli olarak bir tespih çıkıyor. Ama sistemsiz isterseniz bir tespih daha çıkıyor. Bunu biraz daha 11'e çekelim. Mesela 11'e çekelim. 2 tespih çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkmadı. 10'a çekelim. Evet. 7'ye 10 yaparsak arkadaşlar 2 tespih çıkıyor. Buradan da 10 tane artıyor. Bakın artan tane 10, tespih 2, çıkan tane 100 adet tane çıkıyor. Böyle olunca enden çıkan parça 10 tane, boydan çıkan parça 5 tane. Toplamda bir tabakadan, bakın şurasının yarısından şöyle bu taraftan 50 tane çıkıyor. Alttan da 50 tane çıkıyor. 100 taneyi veriyor. Böylece bize 45 90 10 tane de fazla artıyor. 2 tespihimizi de vermiş oluyor. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Ben bu malzemeden tek bir tespih almak istiyorum. Tek bir tespih alabilmek için de şöyle buranın şeyleriyle oynayabiliyorum. 16'yı bu defa bu et kalınlığını boya verebilirim. O yüzden 17 yapabilirim bunu mesela arkadaşlar, boyunu. Buraya da yazabiliriz. Sorun değil. Bu taraftan bu tarafa da yazabiliriz. Bu taraftan bu tarafa da yazabiliriz. Maksat hesap yapmak için. 7'ye 17 arkadaşlar bir tesbih veriyor. Bakın. 8 diyelim. 15 tane de arttı. 9 tane arttı. 9 diyelim. 9 artmadı arkadaşlar. Bakın 24 tane artıyor ama bir tesbih çıkmıyor. Toplamda 24 tane çıkıyor. Artan tane 33'ü bulmadığı için 45'i geçmiyor. Toplamda 24 tane çıkıyor. Bakın 8 diyorum, aradaki farka bakın arkadaşlar. Bakın bir tesbih çıkıyor, 9 tane de tane artıyor. 8'e 17 bir tesbih çıkartabiliyoruz bundan. Boyu bayağı uzun. 8'e 17 çünkü boyunu iyi değerlendirmiş oluyoruz. Boşa harcamamış oluyoruz arkadaşlar. Bir dakika, 16'dan fazla yazdık arkadaşlar. Sıkıntı olabilir. Bunu yine 2'ye böldü bu. Evet. Şöyle yapalım. Bir de şöyle hesaplayalım. Evet. Artan kalınlık fazlası 2'ye böldü. 8 16 yaptı bunu. 2'ye böldü, öyle verdi. Şimdi burayı 16'dan aşağı yapmamız lazım. Niye 17 yazdık ki biz? 15 diyelim. 8 diyelim. Evet. 7 diyelim. 6 diyelim. 5 diyelim. Bir taneyi böyle verdi. 45'te 15'e 5 yaparsak bir tane verir. Eni 15, boyu 5. O şeyler oluyor ya, bilek boyu tarzı şeyler. Basık. Şimdi 5'e 15 yapalım. 5 15 yapalım. 2 tespih verecek mi? Bakalım. Evet, 2 tespih verdi. 27 tane de arttı. Arkadaşlar böyle bunun üstünde oynayarak size çıkacak ölçüleri hesaplayarak veriyor. Tabii bu biraz ne derler arkadaşlar, işin kolayına kaçarak yapılan hesaplar, otomatik hesap yapıyor. Ama tabii işe vakıf olduğunuz zaman malzemenin üzerinden tıkır tıkır hesabınızı yaparsınız. Kaç tane çıkar, kaç tane olur, bunu çok rahatlıkla hesap edebilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle en büyük hangi boy yapabilirim diye hesaplamak istiyorsanız da böyle bir hesap yapabilirsiniz. Bunu arkadaşlar isteyen olursa mail olarak da aynen bu cetveli gönderebiliyoruz. Siz de buradan malzemelerinizi hesaplayıp kaça kaç çıkacağını bulabilirsiniz. Malzemenin gramını da fiyatını da bildiğiniz sürece ortaya çıkacak tespih işçiliği de eklenerek fiyatlarınızı rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.